İnanılmaz lezzetli oluyor. Özellikle kahvaltılarda. Artı ben bunu çorbalarda da kullanıyorum. Özellikle domates çorbası çok nefis oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış hazırlıklarının startını vermiş oluyorum. İlk tarifim kahvaltılık domates tarifi. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle domateslerimizin saplarını koparıp bu şekilde güzelce yıkıyoruz. Ben domates olarak bu uzun domatesler oluyor ya, sırık domates diyorlar. Onu kullandım. Daha etli ve daha lezzetli oluyor. Bu arada aradaki püf noktaları kaçırmamak için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, domatesleri yıkadıktan sonra en önemli aşamaya geldik. Domatesleri kesinlikle zerre kadar su kalmayacak şekilde kuruluyoruz. Bunun için havlu kağıtla kurulamanızı tavsiye ediyorum. Domateslerimi yıkadım, kuruladım. Şimdi her domatesi 4'e bölüyorum bıçak yardımıyla. Gördüğünüz gibi elma dilimi şeklinde doğruyoruz. Evet, bu aşamada dilimlemiş olduğum domatesleri fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yan yana bu şekilde gördüğünüz gibi diziyoruz. Geri kalan domatesleri de aynı şekilde dilimleyip tekrar diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi domateslerimi dilimledikten sonra bütün tepsilerimi bu şekilde dizdim. Şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Ama ondan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. İlk olarak domateslerimin hepsine gelecek şekilde tuzunu serpiyorum. Tuz olarak öğütülmüş kaya tuzu kullandım. Evet, tuzunu serptikten sonra olmazsa olmaz kekiğini serpiyorum. Şimdi lezzetine lezzet katacak o dokunuşa geçiyoruz arkadaşlar. Daha önceden takipçilerim denediğinde özellikle bunun çok güzel farklı bir lezzet kattığını söylemişlerdi. Kabuklu sarımsakları böyle etrafına serpiyorum. Yani bir tepsiye 6-7 tane ekleyebilirsiniz. Evet, sarımsaklarımı da ekledikten sonra üzerine yine çok yakışan karabiber ve ekşiliğini de kırması için biraz da şeker serpiyorum. Evet arkadaşlar, domateslerimizin ön hazırlığı bu kadardı. Şimdi domateslerimizi kızarması için ve biraz da kuruması için 180 ile 150 derece arasında ayarladığım fırına gönderiyorum. Evet, domateslerimiz fırından çıkmaya yakında kavanozlarımızın kapaklarını kaynatıyoruz. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi domateslerim gayet güzel kızardı. Fırından çıkmadan bir 5 dakika önce de ızgara bölümüne aldım ve üzerinin böyle karamelize olmasını sağladım. Şimdi hiç beklemeden bütün domateslerimizi kavanozlarımıza yerleştiriyoruz. Aralarına da 2 baş doğradığım küçük küçük sarımsaklarımı serpiştiriyorum. Dilediğiniz miktarda serpiştirebilirsiniz. Ben 2 seferde yerleştirdim. Bir çeyreğine kadar, bir de en üstüne böyle yerleştirdim. Bir de burası çok önemli. Domatesler fırında kızarma aşamasında sulandığında suyunun mutlaka çekmesini bekleyin. Evet, domates ve sarımsaklarımı güzelce yerleştirdikten sonra sağlıklı vakumlanması için ve ömrünün uzun olması için ısıttığım 1 çay bardağı zeytinyağımı kavanozumun boğaz kısmına gelecek kadar döküyorum. Bu arada zeytinyağımı çok kaynatmadım arkadaşlar. Sadece böyle parmağımı değdirdiğimde hafif yakacak şekilde ısıttım. Zaten domatesler de ve kapak da sıcak oluyor. Siz de görüyorsunuz. Bir de doldururken aralarını böyle kaşıkla havalandırıyoruz. Son olarak domatesimizin en üstüne de taze dal kekik de koyduktan sonra kaynayan kapağı bu şekilde 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum.
Evet, bütün domateslerimiz sırayla fırından çıktıktan sonra sıcağını kaybetmeden, hiç beklemeden bu şekilde kavanozlarımıza doldurup sıkıca ağızlarını kapatıyoruz arkadaşlar. Toplamda ben 8,5 kilo domatesten 350 gramlık 7 kavanoz çıktı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kahvaltılık domateslerimi böyle bu şekilde servis yaptım. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şuraya bakar mısınız? Of of of, renginin güzelliğine, böyle karamelize domateslerin rengine inanılmaz güzel. Özellikle içine attığımız o közlenmiş sarımsaklar lezzetini gerçekten çok farklı boyuta taşıyor. Yediğiniz zaman siz de anlayacaksınız. Sadece gördüğünüz gibi domatesler sırık domateste olduğu gibi böyle diri diri durmuyor. Veya yumurta domates, adını neyse, ben sırık domates olarak hatırlıyorum. Almanya'da sırık domatesi bulmak biraz zor oluyor. O yüzden ben de elimde olan domateslerden yaptım ama lezzet kesinlikle aynı. Benim için hiç sorun değil. Önemli olan benim için lezzeti. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten ben az önce bunu simitle beraber dolu dolu böyle 3-4 tane atıştırdım. İnanılmaz yani. Şu an tekrar yemek istiyorum. O derece bunu bu şekilde her yerde rahatlıkla tüketebilirsiniz. İster kahvaltıda, ister yemeklerinizin yanında meze olarak tüketebilirsiniz. Sadece şunu söylemeliyim, çok ekmek yediriyor. Başka bir zararı yok kesinlikle. Gördüğünüz gibi sıcak doldurduğumuz için kapaklar da vakumlu. Bakın, bunun böyle pıt pıt etmesi gerekiyordu ama vakumlu olduğu için içine çekti. Şöyle size örnek göstermek istiyorum. Bakın, aynı kavanoz. Bunu açtığımız için bakın pıt pıt ediyor. Kapağı atmış durumda. İçindeki havasını çıkardı. Bunlar vakumlu. Bunları bu şekilde buzdolabınızda saklamanızı tavsiye ediyorum. Ama yer yoksa eğer, karanlık ve serin yerde özellikle saklamanızı tavsiye ediyorum. Daha önce paylaştığım videomda zaman kısıtlığından dolayı böyle son halini gösterememiştim. Bunu da özellikle göstermek istedim. Gerçekten bu lezzetle tanıştığınız andan itibaren asla vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet. Her sene mutlaka yapmak isteyeceksiniz, emin olabilirsiniz diyorum. Az önce simitle beraber yemiştim ki gerçekten simitle çok yakışıyor. Şimdi sizle tekrar beraber yemek istiyorum. Harika. Muhteşem. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.